Arkadaşlar şu anda E60 projemizde tüm hızıyla ilerliyoruz. Projenin ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde de aracın bütün parçalarını hazırladık. Turbosunu, enjektörünü, intercooler'unu, hava filtresini, tam anlamıyla motorun üzerindeki değişmesi gereken bütün parçaların hepsini tek tek değiştiriyoruz. İkinci bölümde de bunları izleyeceksiniz. Gelin bakalım ikinci bölümde neler yapmışız, E60 projesi nasıl ilerliyor, bunları görelim.
motorumuzun projesi devam ediyor. Aracın motorunu üzerine koymadan önce müşterimizle de beraber tespit etmiş olduğumuz bazı noktalarda yanıklar ve sıkıntılar var. Bunlardan biraz size bahsedeceğim. Hemen şu tarafı görürseniz şuradan geçen artı kablosu şöyle göstereyim. Şu kısmı arkadaşlar yakmış. Burayı yaktığı için de şuradaki kısımda bir yanık ve kararmalar mevcut. Şuradaki gördüğünüz gibi plastikler burada gözüküyor. Yanlış işte elektrik tesisatı kablolamaları vesaireleri yapıldığında araçlarda arkadaşlar artı kısmına çok fazla yük biniyor. Bu yükten dolayı da araçlar zarar görebiliyor. Zararlarının nasıl oluştuğunu da size şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz bu kablolar, bakın şöyle hemen göstereyim. Şöyle yakından göreceksiniz. Kablo ne hale gelmiş? Buradaki artı kısmı. Allah'tan içindeki bakır kısmı, yani şu kısım komple dışarı çıkmadan bakır kısmı dışarı açılmamış. Üstüne de böyle geçici bir bantlama yapmışlar. Buradaki şimdi deformasyonu gidereceğiz. Şuradaki gördüğünüz kısımları şuraya açıyorum şimdi tek tek. Burayı temizleyip şu bakırı tamamen izole haline getireceğiz ki aracın şasisine herhangi bir yerden temas etmesin. Eğer şase zaten temas ederse arkadaşlar birçok araçta da gördüğümüz yangınlar ortaya çıkıyor. Araç yanmaları, tutuşmaları vesaireler çıkıyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra da altın aracın komple temizleyip motorumuzu üzerine takacağız. Motorunda zaten gördüğünüz bütün bakımlarını tek tek yapıyoruz. Bütün işlemleri gerçekleştiriyoruz. Araç tamamen motor güçlendirmeye hazır olması için ve detaylı temizliklerin ve bakımının yapılması için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Gelin birlikte şurayı biz komple bir sökelim, açalım. Herhangi bir başka yerinde bir sorun var mı? Bunları da sizlerle beraber görelim. Aracın altında izolasyonunu gerçekleştirdikten sonra elektrik tesisatını da toparlayıp geri kalan motor toplama işlemlerine geçelim. Arkadaşlar şu anda alttaki yanık kabloyu komple kaplamasını gerçekleştirdik. Üzerindeki şurada görmüş olduğunuz kısımda zaten kırmızı kısım orijinal hali. Bunun devamında şurada bir yırtıklar vardı. Hemen bunun üzerine tekrardan yalıtım malzememizle kapladık. Üzerini kapladıktan sonra şimdi aracın üzerine montajına geçiyoruz. İlk günkü gibi sağlamlığına tekrardan kavuştu. Herhangi bir deformasyon vesaire olduğunda da yine bu üzerindeki kılıf bunu koruyacak. Herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak. Isıya vesaireye yanmaya karşı da zaten ürünümüz dayanıklı olduğundan herhangi bir sorun yaşamayacağız. Gelin birlikte montajını bitirelim. Daha sonrasında diğer işlemlerimize devam edelim. Şu anda zaten aracın altını da göreceksiniz. Komple temizlemiş durumdayız. Herhangi bir yağ vesaire bir şey bırakmadık. Şöyle arka kısma doğru ilerleyecek olursak şuralarda gördüğünüz gibi herhangi bir pislik vesaire kalmadı. Diferansiyelimiz de pas tutmuştu arkadaşlar. Diferansiyeli de komple zımparalayıp temizliğini yapıp tekrardan boyasını gerçekleştirdik. Alt kaplamalarımızda yani orijinalinde bir deformasyon vardı. Bunları da olduğu kadarıyla toparlamaya çalıştık. Şu anda sabit bir şekilde hiçbir yerinden sarkma etme vesaire kalmadı. Şimdi gelin birlikte sizlerle beraber motoru üzerine atalım. Motoru yerleştirdikten sonra da diğer çalışmalarımıza devam edelim.
arkadaşlar aracın üzerine motoru yerleştirdik. Motorun şu anda bütün bağlantıları tamamlanıyor. Kulakları vesaire her şeyini oturtturduk. Şimdi bu saatten sonra aracın şanzımanı montajına geçeceğiz. Şanzıman montajı yapılıp aracın bütün sıvıları tamamlandıktan sonra da kısmetse marşına basacağız. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, bunları görelim.